İsrail'de ultraortodoks Yahudiler bu sefer de 8 yaşındaki bir kızı uygunsuz giyindiği için sözlü taciz etti. Kudüs'ün şehir surlarının dışında kurulmuş ikinci mahalle, Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Mea Shearim. Mahallenin girişine asılan tabelalar sayesinde kılık kıyafet şartlarına uyma konusunda uyarılıyoruz. Kadınların ise siyah uzun elbiseleri, başlarının genelde örtülü olması veya açık olanlarının ise peruk takmaları günümüzde hala sürüyor. İsrail Filistin'i işgal ediyor ve anlaşılıyor ki İsrail'in politikalarını desteklemeyen birçok Yahudi var. Onları burada görmekse ayrı bir güzel. Bu manzara bize anlatıyor ki insan insandır. We come here to show support for the Palestinian people. It is terrible what's going on today in Jerusalem. In the name of the Torah, in the name of the Jewish people, in the name of God. It's a shame. המדינה רצתה לאחד את כולם, לעשות אותנו ישראלים, לעשות לנו מנטליות מסוימת. דורשים לפני מאות שנים, הרשויות במדינה לא רואים את זה בעין טובה. Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün yine değişik bir videoyla karşınızda arkadaşlar. Dünyanın araştırmalara göre en katı, en kapalı, en tehlikeli sayılabilecek tarikatlarından birisi seçilmiş. Yahudi Haredilerin İsrail'deki en tehlikeli mahallelerden birisi denen, hani bu Filistinlilerle Araplar arasındaki, Filistinlilerle İsrail arasındaki mevzu saymazsak İsrail'in en tehlikeli mahallelerinden birisine gidiyoruz. Mea Shearim denen bir mahalle var arkadaşlar burada ve bakın bu mahalleye herkes sanki başka bir yüzyıldan gelme gibi. Burayı gezeceğiz. Umarım bir problem yaşamayız. Ya vallahi biraz kritik bir yer. Burada sokakta gezerken bile belki de şunların arasında da yazıyordur. Bir yabancının buraya nasıl geldiğinde nasıl giyinmesi gerektiği, ne yapması gerektiği, aslında çok fazla teknolojik aletle buralarda bulunmaması gerektiği yazıyor ama bakalım neler olacak. Şimdi mahallenin en derinliklerine kadar indim. Buraya kadar kamerayı açmadım. Ama artık bir yerden sonra da görüntü almak istiyorum. O yüzden kendi suratıma doğru tutarken görüntü alacağım ki insanlara direkt tutuyor olmayayım. Siz de burada şu an arkamda ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir mahallede yaşıyorum. Sanki 100 yıl, 200 yıl öncesi gibi hep 1-2 katlı evler, taştan, insanların giyim kuşamları falan derken değişik bir ortamdayız. Şu an size tam olarak nerede olduğumu, hani konum olarak nerede olduğumu şöyle izah edeyim. Siz hatta konuya biraz daha böyle şeyle gireyim. Biraz heyecanla girdim ama daha böyle normal gireyim. Siz beni daha iyi anlayın. Şu an biz Eski Kudüs dediğimiz noktanın hemen dışında Yeni Kudüs tarafındaki Mea Shearim diye bir mahalledeyiz ve burada da Yahudilerin, hatta dünyadaki en koyu tarikatlardan birisi olan Harediler yaşıyor sadece. O yüzden bu mahalle çok enteresan. Adamlar fazla kapalı olduğu için de
biraz da bazen yabancılara karşı tehlikeli olabiliyorlarmış. Şimdi bu insanlar o kadar farklı yapıya ve inanışa sahip ki belki anlatacaklarımın çoğuna inanamayacaksınız. Bu insanlar İsrail hükümetinin varlığına ve İsrail'e ve Siyonizme kesinlikle karşılar. Burada bir Siyonist devlet istemiyorlar, bir İsrail devleti istemiyorlar. İsrail'in o yüzden her şeyine karşı bir tutum gösteriyorlar. Ve adamlar Filistin'i destekliyorlar. Hatta bazen Türk bayraklarıyla da, Türklerin Filistin'i desteklediği için Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla da burada ya da dünyanın herhangi bir bölgesindeki Harediler İsrail'e karşı gösteri yapıyor. Bu Haredi nüfusu yaklaşık olarak düşünülüyor ki nüfusun, yani İsrail nüfusunun yaklaşık %12 ile %15 arasında olduğu düşünülüyor. Yani dünya genelinde belki de 1 milyondan biraz daha fazla Haredi nüfusu var. Zaten Yahudilerin nüfusu dünya genelinde 15 milyon civarındaydı. Bakın şimdi yine Meaşerim mahallesindeyim ama bu sefer dış yani mahallenin dış sokağında bir yerdeyim. Burası görece biraz daha rahat hissettiğim bir nokta oldu. Biraz önce ben size tehlikeli falan derken, o görüntü aldığım sokaklar falan derken öyle hakikaten tehlikeli, yani bildiğiniz tehlikeli sokaklar. İsrail polisinin bile orada rahat edemediği, herhangi bir yabancının orada hor göründüğü, hakir görüldüğü bir ortam dedik. Neden derseniz özellikle Yahudi Haredileri kendisinden başka, hani zaten biliyorsunuzdur, Yahudiler der ya işte, yani onlardan başka herkes işte pisliktir, kötüdür. Tek doğru İsrailoğulları, tek doğru Yahudiliktir. Asıl işte bunu en koyu yaşayanlar o Haredi mezhebine sahip insanlardı ve bir Müslüman olarak da, ki Müslüman bir tipe sahip olarak da onların en kapalı sokaklarında ve caddelerinde yürüyor olmam onlar için yeterince rahatsız edici. Çünkü zaten ben onlar için rahatsız edici bir unsurum. Ve benim orada bir de elimde bazı sahnelerde kamerayla yürüyor olmam illaki onları rahatsız etmiştir. Ama rahatsız eden nokta kameralı birinin orada yürüyor olması olsaydı ben bunu takar ve saygı gösterirdim. Kameralı bir insan onları rahatsız ettiği için kameramı onların arasında açmazdım. Çünkü bu saygıdandır. Ama onların rahatsızlığı benim onlardan olmayışım. Onların rahatsızlığı, ben insanım abi. Yani Yahudi olmayabilirim ya da Haredi olmayabilirim. Ama onların rahatsızlığı benim Yahudi ve Haredi olmayışım için onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Şimdi bir tane daha tehlikeli sokakları var. Oraya da gireceğim. Oradan da görüntüler alıp anlatmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim. Bu Yahudilerin hani Müslümanlara karşı olduğuna dair bir algı var. Adamlar Müslümanlara karşı falan değil arkadaşlar. Niye siz böyle bir psikolojisiniz onu ben anlamadım. Ben bunu liseden beri, ilkokuldan beri biliyorum. Adamların karşı olduğu nokta kendisinden olmayan herkes. Biz sadece bunların karşısında fazla dik durmaya çalıştığımız için ve onların özel alanları ve özel konumlarıyla ortak noktalarımız oldu ve buralarda çatıştığımız için adamlarla biz aslında çatışma esnasında gözüküyoruz. Belki siyasi ve politik sebeplerle biraz daha Müslümanlara karşı antipatik olabilirler ama inançları gereği bahsedecek olursak, yani inanç kısmında baz alacak olursak aslında bize ne kadar karşılarsa herhangi bir Papualı ya da Kanadalı ya da o kadar karşılar. Şimdi baştan da söyleyeyim, ben bu insanları asla hor görmüyorum. Asla dışlamıyor ya da asla hakir görmüyorum. Bu insanlar da burası, yani buna inanıyor. Şöyle düşünün. Bizdeki Fatih Çarşamba'nın aynısı. Yani şu an Eminönü'nde, Fatih Çarşamba'da değiliz de Kudüs'te Meaşerim Mahallesi'ndeyiz. Benim ikisine de saygım var. İkisine de saygım başkalarının yaşam alanlarını kısıtlamadığı müddetçe var. Kendi aralarında ne yapıyorlarsa insanlar yapabilir abi. Yani telefon kullanmıyorlar. Kullanmasın abi, istemiyorlar, sevmiyorlarsa kullanmasın. Başlarını kapatıyorlar, kapatsınlar abi, yani ne yapayım. Ya da işte daha birçok şey yapıyorlar bunlar. Kendileriyle ilgili. Ultra Ortodokslar zaten. Şimdi burada insanlar modern dünyanın getirmiş olduğu bütün nimetlere karşı, telefona karşılar, internete karşılar, televizyona karşılar, görüntülü elektronik cihazlara karşılar. Çünkü ne inanıyorlar ve ne düşünüyorlar? Bu tarz cihazlar, bu tarz şeyler insanların manipüle etmeye çalışan ya da insanları günaha sokan, insanların kişiliklerini ve benliklerini değiştirmeye yönelik şeyler. Yani birileri sizi internet ve reklamları kullanarak fikirlerinizi değiştirebilir. Bu yüzden insanlar burada bunlara karşılar. Zaten onlarda da kadının açık ve mahrem yerlerinin görünmesi haram olduğu için, o yüzden onlarda da bizdekine benzer kurallar var ve bu yüzden telefon, internet ve benzeri şeyleri kullanmıyorlar.
çok lazım ve çok ihtiyaç olursa helal internet var. Helal internet kullanıyorlar. Demiştim ya, İsrail'e ve onun getirdiği bütün sisteme karşılar. O yüzden askerlik görevine karşılar, okula karşılar, SSK'lı bir işe karşılar, memuriyete karşılar. Zorunlu olarak askere gitmiyorlar. Askere gitmemeyi tercih ediyorlar. Devletle savaşıyorlar. Bildiğiniz burada İsrail hükümetiyle bir savaş içerisindeki mezhepten bahsediyoruz. Ters bakanları saymıyorum. 2 kere uyarıldım. Burada devletin hiçbir sistemi ve hukuku ya da hiçbir şeyine sempati duymadıkları için burada devlet okullarına da gitmiyorlar ve bunlar kendi aralarında kurmuş olduğu tarikat evlerine, cemaat evlerine ya da her ne diyorlarsa kendilerine oradaki yurtlarda çocukları okutup orada tamamen dini eğitim veriyorlar. Oralarda bir yerde röportaj yapıyorlar, çocuklara soruyorlar. Siz modern dünyanın nimetlerinden yararlanmak istemez misiniz diyorlar. Modern dünyanın bir nimeti yok ki diyor. Bütün nimet Tevrat'ta diyor. O yüzden de biz Tevrat okuyoruz ve bütün ihtiyaçlarımızı oradan karşılayabiliyoruz. Bize yeni dünyanın hiçbir şeyine lüzum yok diyorlar. Ufak çocukları bile bu bilinçle yetiştiriyorlar ve ufaklıktan daha o kafaya erişiyorlar. İyice ara sokaklara girdim. Bayağı da eski mahalleler, eski evler ha. Ve taştan evler, ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Hatta baksanıza evler yapıla asfalt döküle evlerin neredeyse pencereleri yer altında kalmış. Biraz önce kasap gördüm, onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Burada da haram helal diye davalar var. Şimdi helal haram var, yemeklere söyleyeceğim ve buradaki kadınlarda da aynı bizdeki gibi, dediğim gibi siyah elbise vardı ve çok fazla var. Direkt çekemiyorum, kusura bakmayın, video böyle ilerliyor. Ama bildiğiniz burada da değişiklikler var. Kimisi başına peruk takarmış saçın telini gözükmesin diye. Kimisi işte tamamen her yerini kapatacak bir siyah elbise giyermiş. Kimisi de tamamen her yerini kapatırmış. Aslında aynı bizdeki gibi. Tüm bir mahalleyi turlamaya devam ediyoruz. Çünkü onlar da tek tırnaklı hayvan etlerini yemiyor. Çift tırnaklı hayvanların etini yiyor ve onların da böyle her restoranda yemek yemiyor. Onlar da böyle yemek seçiyor, haram helal mekanları seçiyor. O yüzden böyle koçer denen bir sistem var. Bir şey dedim, anlamadım. Koçer denen bir helal haram sistemi var ve mesela koçer restoranına gidiyorlar, koçer kasabına gidiyorlar, koçer markete de gidiyorlar ve o helal demek. Buradan sağlam çıkarsam helal diyeceğim. Sağlam çıkarım da tartışma diyaloğuna da girmezsem yine helal diyeceğim. Yoksa kimse bana fiziki bir şey yapacağını sanmıyorum. Yaptıkları olmuş. Ama hani ben uyumlu bir tipim. O yüzden bana yapmazlar. Ben şey yaparım. Tamam abi, kusura bakma, bilmiyordum der. Çeker giderim. Şimdi bir tane daha uyarıldım da sesli olarak, ama ne olacak emin değilim. Çünkü 2 tanesi beni takip ediyor şu an. Anadolu Ajansı ekibi Batı Kudüs'te radikal Haredi grubunun saldırısına uğradı. Ekip çekim yapıyordu. O esnada araçlarına hayvan pisliği atıldı ve taşlı saldırı düzenlendi. Olay Batı Kudüs'te Meyaşereyn mahallesinde yaşandı. Şimdi burada çocuklarla konuştum 2 tane. Onlar da Harediydi de. Dedi ki burası tehlikeli dedi. Bizde deliler var dedi. Kimin ne yapacağı belli olmaz dedi. Ama dedi git şu aşağıdan 20 şekere kafana dedi bir tane kip atak dedi. Zaten tiplerinde benziyorsun. Bizim bazı tipler sana benziyor dedi. Bir şekilde sıyrılırsın aradan dedi ama kipan yokken dedi. Hani ben bir şey yapmam dedi ama belli olmaz. Dayım deli diyor mesela, sallıyor. Dayım bir şey yapabilir diyor. Bu mezhepte ya da bu tarikatta kadının görevi doğurmak. Yani doğurganlığı bitene kadar aslında bir kadın doğum yapabilir. Ve aile içinde görevi o. Erkeklerin hadi yine bir şekilde modern dünyaya temasına okey deniyor. Ama kadınların bu noktada daha kapatıyorlar. Yani kadınları daha geride tutuyorlar. Demin beni 2 kişi uyarmıştı ve beni takip ediyorlardı. Yani şey demeyeyim, yani şimdi boşuna atraksiyon da yaratmayayım. Yani emin değilim yani. Ama orada dikilenler beni uyardıktan sonra benimle aynı sokağa girdiler, geliyorlardı falan. Ben de o yüzden gittim bir dükkana oturdum. Şansa da çocuklar çok neşeli çıktı da kameraya çıkmak istemediler. İşte bu Harediler şu an en çok çoğalan nüfusa sahip. Çünkü dediğim gibi kadınları doğurganlık amaçlı kullanıyorlar ve inanılmaz hızlı bir derecede çoğalan bir Haredi nüfusu varmış.
Şimdi laik Yahudiler dediğimiz bir kavram var. Yani modern Yahudi ya da modern İsrailli. Bunların çok böyle dinle, imanla işi yok. İnanın Türkiye'liymiş, Müslümanlık, bunların onlarla da işi yok. O yüzden gidip de hani her Yahudi'ye kötü ya da her Yahudi'ye aynı kefeye koymamak lazım. Burada böyle kafasını açmış, artık kurtulmuş, hani bu tarz şeyleri hiç takmayan tipler de var. Mesela ben onlara karşı değilim. O tarz Yahudileri seviyorum abi. Yahudi olabilir ama çocuğun kafası açık yani. Gidip kimseye düşmanlığı yok, kimseyle alıp veremedi yok. Ya boş verin işte büyük İsrail projesiymiş, yok Yahudilik dünyanın efendisi. Yani gerek yok, yaşayacağız gideceğiz. Aynı böyle cümleler kuran Yahudiler var. Zaten dünyayı gezerken birçok Yahudi görüyordum. Hepsi de bu kafadaydı. En çok gezen insanlar, hani en çok gezen gençler genelde Yahudilerdir. Neden derseniz burada yaklaşık 2 yıllık kadın ve erkeklerde zorunlu olmak üzere askerlik var. Ve bu askerlikten sonra İsrail hükümeti onlara bir bedel ödüyor, bir para ödüyor ve size diyor ki 1 yıl, 1,5 yıl neyse artık izin. Gidin dünyayı gezin, görün, bir şeyler öğrenin, oradan bir şeyler kapın, atılım yapın, ufkunuzu genişletin diye İsrailli gençlere kaynak sağlıyor. O yüzden dünyanın her yerinde İsrail'i gezen, görmeniz mümkün. Ve adamlar gerçekten de kendini geliştiriyor, iş fırsatlarını yakalıyor, ülkelerine getiriyor ya da en gelişmekte olan meslekler grubunda kendilerini geliştiriyorlar ve kendilerine orada iş dalı sahip oluyorlar. O yüzden bugün Google'dan, Microsoft'ta, ne bileyim Yahoo'dan, WhatsApp'a, Carta Curta, bütün bu her yerde beyin kadrosunda İsrailli var ve Hintli de var. Ayrı bir nokta ama Hintliler de bu konuda iyiler. Burası mahalleyi ikiye bölen ana cadde. Burada yereller de, daha doğrusu normal insanlar da var. Bak çocuğa bak nasıl tipik bakıyor. Burada normal insanlar da var. O yüzden burada kendimi rahatsız hissetmiyorum. Ben Haredi Mahallesi'nin en tepesine vardım. En alttan en yukarı kadar bu sağ tarafını gezmiş oldum. Şimdi şuraya varayım. Oradan da mahallenin sol alt tarafını gezip oradaki yerleri göreceğim. Tekrardan şimdi ana caddeye indim. 1778 yılındaki Londra sokaklarını izliyorsunuz. Şimdi bu adamlar dedim ya, herkese karşılar. Yani İsrail hükümetine de karşılar. Şöyle karşılar çünkü yani İsrail devletinin hiç kurulmaması gerektiğine inanıyorlar. Çünkü diyorlar ki Tevrat'a göre, 10 emire göre şu an İsrail halkı sürgün altında. Ve ne zaman bitecek bu sürgün? Süleyman Mabedi, 3. Süleyman Mabedi gökyüzünden indirilinceye kadar İsrail, yani İsrail olur Yahudi halkı sürgün altındaydı. O yüzden bu yaptıkları şey bu sürgünü sonlandırmak oluyor ve Tanrı'nın getireceği zamanı Tanrı'dan önce öne çekmek olduğuna inandıkları için şu an İsrail'e karşılar. Daha sessiz bir yerde anlatayım bunu. Şimdi bu insanlarda da dedim ya, kadınlara bakın. Daha ufak yaşlı çocukları bile kara çarşaf diyeyim ya da çarşaf diyeyim ya da hani hangisini söylersem daha şikayet etmezsiniz bilmiyorum. Siyah bir pelerin diyeyim, siyah bir elbise diyeyim, çünkü öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki ne söyleseniz videonun tamamından unutup adam ya da senin niyetinden unutup adam vay ana satayım kara çarşaf dediler, şimdi laf eder. Siyah bir pelerin diyeyim, elbise diyeyim, işte bir şey yani. Kendini nasıl hissediyorsa öyle bir şey giyiyorlar. Ve bunları şunu dikkatimi çekti. Bunlar da ufak çocuklarında böyle yapıyorlar. Hani daha böyle 4 yaşından 5 yaşından sonraki çocuklarda bile görmeye başlıyorum buralarda gezerken çocukların üstüne örtmeye verini. Şimdi ilginç bir şey de anlatacağım. Burada İsrail hükümetine gerçekten sıkıntılı derecede karşı bir topluluktan bahsediyoruz. Bunlar devletin koymuş olduğu hiçbir kurala uymuyorlar. Çünkü onlar dediğim gibi inanıyorlar ki buradaki İsrail devleti, yani Siyonizm Tanrı'ya karşı gelmektir. Tevrat'a, 10 emirine karşı gelmektir. Tanrı tekrardan buraya Mesih'i yollayıp Süleyman Mabedi'ni indirene kadar Yahudi halkının yurtsuz ve yurtlarından kovulmuş halde kalması gerektiğine inanıyorlar. Ve şu anki Yahudi hükümetinin bunun önüne geçtiğini
inanıyorlar. O yüzden Allah'a karşı geldiğini düşünüyorlar. İsrail'e karşılar, İsrail devletine karşılar, bir Yahudi devletine karşılar. O yüzden dediğim gibi bu sadece şeyde değil, sadece burada değil. Bu tarikat Avrupa'da da özellikle ve Amerika'nın bir kısmında birçok yerde yerleri ve yurtları var. Bir de Tel Aviv'de büyük bir mahalleleri var. Ve orada her zaman devlete karşı gösteriler yapıyorlar. Şey yapıyorlar. İşte İsrail devletinin yıkılmasını, Filistin'i, bu toprakların terk edilmesini düşünüyorlar. Çünkü o zaman sürgünde olacaklar. Bu inançlarını yerine getirmek için sürekli devletle çatışıyorlar. Bunlar buradaki zorunlu askerlik görevlerinde yerine getirmiyorlar. Askere gitmiyorlar. Kendi işlerine kapanıyorlar. Hahama denen bir sistem var burada. O hahama denen sistemde burada işte tarikat okulu gibi bir şey ve devlet okuluna gitmeyip oraya gidiyorlar. Askere de gitmiyorlar. Ama burada şöyle bir ilginç bir şey var. Devlet bunlara para veriyor işte. Yani dua ettikleri için para veriyor. Yine de geçimlerini devletten sağlıyorlar. Böyle ilginç bir durum da vardı. Bu konuyu da anlattık. Etrafımda sürekli birileri bana bakıyor. Rahat konuşamıyorum. Kafam hep onlara gidiyor. Bir türlü konuları toparlayamıyorum o yüzden. Bu arada Halaha'ya okul dedim ama yanlış söyledim. Halaha okul değil. Bunların kendi aralarındaki kanun, tarikat kanunları. Yani karşıydılar ya devletin kanunlarına. O yüzden Halaha dedikleri kendi hiyerarşileri içerisinde bir devlet kanunu getirmişler ve cezaları, mezaları falan her şeyde ona göre uyguluyorlar. Yani devletin kuralları burada işlemiyor. Evet, en tehlikeli noktalardan birisine yine geldim. Burası en yoğun takıldıkları nokta. Ben şimdi görmeye çalışıyorum. Mezuva dedikleri bir kapı girişlerinde, ev girişlerinde, yani daha doğrusu evin kendi girişinde bir sistem var. Onu gösterip anlatacağım da bu arka içerilere girmem lazım ama buralarda da girmek istemedim. Şimdi bu bir mezuva göreyim, onu istinaden anlatacağım. You should another. This is not red. Some. Yes, it's not real, but similar. Okay. Another. You check. Maybe. Now I see. Like this can. Ini upstairs. Ini Which one? Come. Bro. Ini bak. See you. Thank you. $60 የሚከፈሉ. Şimdi size gösterdi. Yeah, how to say? Mekala. Mezuza. Yeah, why? Say this from Israel, from you. Yeah, not problem. you. This mezuzah. Yeah. Jewish people. Yeah. Every day get on the home like this after like Yeah, this. I know. I see. Get. Outside Outside say again. same. Okay. All places. All. But why? Bathroom. No bedroom. Toilet. Yeah. Toilet like this. Same inside. Okay. Okay, your name? Zaki. Zeki. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you. See you. Okay, bye. Evet, bunu şimdi ben daha geniş anlatayım. Arkadaş da anlattı. Bir de şimdi bak, bir ev yapılırken bunlar yapmıyorsa ya da bunların bir arkadaşı yapıyor dahi olsa bir ev satın alınırken orada kötü günahlar işlemiş birisi olabilir. O evi kötü günahlar yani kötü günahlarda bulunmuş birisi yapmış olabilir. O yüzden Allah'ım işte Tanrım diyor, işte onun günahlarını bu eve girip çıkarken hani onun da günahı varsa affet, onun günahlarını buradan dışarı at. Defet gibi bir manada bu insanlar içeri girerken ya da çıkarken o şeye dokunuyorlar. Her evin girişinin sağ kısmında öyle bir çapraz bir şekilde oluyor. Eğer daha içerilere girseydik ya da o çocuğun gösterdiği belki gerçek olabilir. Şimdi buradakilerin hepsine böyle rastgele demirler koymuş. Gerçek olanlarda şöyle bir şey var. O mezuzaların içerisine Tevrat'tan ayetler yazıyorlar ve o ayetleri işte kapının girişine koyuyorlar. Kendilerine göre yazdıkları o ayetle Tanrı'dan günahların affolunmasını, o gün işledikleri günahların affolunmasını, bu evin bereketinin geri gelmesini istinaden böyle dokunuyorlar. Mesela helal haram da bunlarda dediğim gibi çok ayrıntılı ve detaylı olayları var. Tek toynaklı hayvanları yemiyorlardı ya, çift toynaklıları yiyorlardı. Domuzun yere temas etmesi bile onlar için büyük günah. Daha doğrusu domuzun yere temas ettiği noktada bulunmaları bile çok günah. Ama bu İsrail bölgesinde ya da Kudüs'te bile domuz yetiştiriciliği yapan yerler ya da domuz tüketen yerler var. Orada da şöyle bir yöntem bulmuşlar. Hani bunlara saygı olsun diye yere, toprağa değil de toprağın üstüne işte bir karış yüksekliğinde demirden bir plaka yapmışlar, bir yol yapmışlar ve domuz yetiştirildiğinden kesilme dönemine kadar hiçbir zaman yere değmiyor.
Ayrıca yine bunlarda şöyle bir inanç var. Şimdi helal olan etleri yiyebilirsin. Ya da süt ve süt ürünlerini de yiyebilirsin. Ama aynı anda helal olan süt ürünüyle helal olan et ürünü yiyemezsin. Neden yiyemiyorsun? Çünkü o süt o hayvandan, o peynir o hayvandan gelme. Sen o sütü sağlayan hayvanı hem yerken hem sağladığı besini aynı anda tüketemezsin. O yüzden adamlar aynı anda hem süt ürünleri hem de et ürünlerini tüketmiyor. Gelelim şimdi namaz konusuna. Her dine bir şekilde namaz girmiş. Bazı dinlerde bize çok benzerler. Mesela Zerdüştlük'te bile namaz var. Onlar bile namaz kılıyor. Gün doğumunda, gün batımında. Bakın bu dediğim olay her yerde bir şekilde ya plastik sokmuşlar ya demir gelmişler onu koymuşlar. No, sorry. Where from? I'm from Turkey. Turkish. Yes. Turkish? Şavabani be Turkish. You know? Yes. Antalya. 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 You been to Antalya? No. He go next week and I'll visit here. Next week going to Antalya. Yes, Antalya Baba. beautiful. Beautiful. Okay. This season also. Oh, sorry. Right now you going to Antalya after swimming. Your name? Welcome. Thank you. What is your name? Elia. Eliaf. Elia. Memo. What's your name? Memo. Nemo? Memo. Memo. Yeah. Mehmet Welcome Memo. inside. Thank you so much. Have a nice day. See you. Arkadaş nasılsın? Oo. Şükür. Şükür. Sen nasılsın? Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yes. Thank It's you. good. Thank you. Very good. Hadi. Bye bye. Herkeste bir iki kelime Türkçe var. Ve şimdi şeylerle ikidir. Bakın şeylerle temas kurabiliyorsunuz. Siz söyleyin. Bu tarikattan olmayanlarla, şimdi adını söylemeyeyim, etrafta çok var. Ama onlarla ben kurmaya çalışıyorum ama kurduklarında dolayı da herkesle kamera açamıyorsunuz arkadaşlar. Ben size bunlara soruyorum, kamera açayım mı? Daha önce de 2-3 kişiyle muhabbet ettim. Onlara da açayım dedim. Yok dediler. Yok deyince bir şey yapamıyorsun. Adamın suratına zorla tutamıyorsunuz. Şimdi erkekler başlarına kipa takmak zorunda. Bitirmek üzereyim videoyu, merak etmeyin. Erkekler başlarına kipa takmak zorunda. Ama bunlar işte bazıları böyle fötür gibi bir şapka takıyor. Hatta bazıları da daha böyle şey takıyorlar. Yüksek bir şapka takıyorlar. Ve bazıları da o yüksek şapkası hayvan derisinden olabilir. Böyle yoğun bir şekilde tüylü. Yani burada tarikatın içerisinde de bulunan cemaatlerin hepsinin böyle birer ayrıldığı noktalar var. Yaptıkları huylar, adetler var. Kudüs'ün en meşhur falfelcisine geldim. Eli amcanın yanına geldim. O dün beni çağırmıştı, uğra gitmeden demişti, sağ olsun. Şimdi bana ikram etti bir tane falafel. Falafeli gerçekten çok güzel. Eli amca, tekrardan teşekkür ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Falafeli her yerde falafel yedim. Şaka yani için demiyorum. Gerçekten çok güzel falafel. Biz 40 seneden fazla falafeli yapıyoruz. 40 senedir bu dükkan var mı? Bu 1974'te buradayız. 74. Sen mi açtın, babam mı? Ben Sen açtın. Babam yardımcı oldu. Vay, Peki 1974'te burası bu kadar böyle hareketli miydi? Hareketli tren yoktu o zaman. Ama bu cadde hep doluydu. Doluydu, her zaman doluydu. Vay. Peki bu yaptığın döner Türkiye'deki Şanlıurfa'dakine mi benziyor yoksa Araplarınkine mi benziyor? Yok, burada Arap tavuk, Türkiye'de tavuk yapıyorlar mı? Evet, tavuk dürüm var, et de var. Aynısı gibi değil. Türkiye ete değişiyor. Sen peki Türkiye'deki hangi yemeği hatırlıyorsun? En güzel yemek hangisiydi? Ben köfte yiyorum. Köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Sözüm var. Bir arkadaşım buraya gelse sana çiğ köfte göndereceğim. Sen gel. Ben geleceğim inşallah. Eli abinin videosunu izlemen varsa Eli abi Şanlıurfa Siverek'ten kaç yaşındaydın geldiğinde demiştin? 5-6 yaşında. 5-6 yaşında Siverek'ten sonra Hatay'a gittik. 5-6 yılda orada yaşadın. Evet. Ondan sonra özledin mi hiç Türkiye'yi buraya gelince çocukken? O çok. Her gece ağlıyorlar. Her gece ağladın. Türkiye'den buraya geldin diye. Bütün arkadaşlar, okullu arkadaşlarım hep bekliyorlar. Peki en son ne zaman gittin Türkiye'ye? Koronadan evvel gittim. 4 sene önce. 4 sene gittim.
Ben Türkiye'den sana o zaman selam yolluyorum. Sen de... Ben de Türkiye'ye selam söylüyorum. İnşallah Türkiye'ye en yakın zamanda geleceğim. İnşallah abi. Bana da haber ver, ben de seni gezdireceğim. Abi her cinsten insan var. Evet, bu bölümde elimden geldiğince, dilim döndüğünce size İsrail'de tehlikeli diye geçiyor mahalle. Zaten İsrail'de tehlikeli mahalle yazın, İngilizce ya da Türkçe yazın. Zaten o mahalle çıkıyor. Gittik, gezdik, gördük. Biraz tedirgin ve gergindik ama yine de gittik, gördük. Askerler, arkamda gördüğünüz askerler her yerde ama orada hiç asker polis yoktu. Girip onları tahrik etmemeyi seçiyorlar. Yoksa adamlar girip askerler sonuçta dağıtırlar oraya ama sonuçta sayıları da azımsanamayacak kadar çok. Zaten devlet bakıyor onlara. Bu insanlar korona aşısını haram kılmış kendilerine ve asla korona aşısı yaptırmamış. Askerler ve polisler oraya girmiş. Şu an yani İsrail devleti ile oradaki Haredi Yahudiler çatışmış, kavga etmiş filan. Hatta böyle biraz şey yapmışımdır belki videonun içerisinde. O sahneleri falan serpiştirmişimdir. Yani adamlar İsrail hükümetiyle de yani kendi ırklarından ya da kendi dinlerinden olan insanlara karşı bile antipatikler, sürekli böyle bir saldırgan ruh halindeler. Dünyanın en sıkıntılı insanları onlardan hariç herkesi olarak görüyorlar. Böyle değişik tipler. Ama Filistin bayrağı açıyor olması ve Türk bayrağıyla bu gösterilere katılıyor olması İsrail devletinin yıkılmasını, Filistin devletinin de kurulmasını istiyor olmaları gerçekten benim ilgincime gitmişti. Şu an Kudüs'ün en sıkıntılı mahallesinden Batı Şeria'ya doğru gidiyoruz ve Batı Şeria'nın en tehlikeli, en sıkıntılı, belki de buradan çok daha tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Daha birkaç gün oldu ben buraya geleli ama oradan maalesef Filistinli kardeşlerimizin şehit haberleri geldi. İsrail askerleri oraya kaçak girişler yapıp oradaki kardeşlerimizi maalesef katlettiler. Ve ben şu an oraya gidiyorum arkadaşlar. El Halil'e gidiyorum. Peygamberlerin mezarlarını ziyaret etmeye, camilerini ziyaret etmeye gidiyorum. Ama bir yandan da çok tehlikeli. Bugün günlerden pazartesi. Bakalım neler gelecek başımıza. Bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi yolculuk El Halil'e.